Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Antik Yunan düşüncesinin en önemli filozoflarından Platon'u, hayatını, eserlerini ve akademik kişiliğini analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmamıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Platon'un hocası Sokrates'i ve onun öğrencisi Aristoteles'i sizlerle paylaşmıştık. Bugün de sizlerle Antik Yunan düşüncesinin en büyük filozofu olan Platon'u, diğer adıyla Eflatun'u sizlerle paylaşacağız. Platon kim? Platon, M.Ö. 427 yılında Atina'da doğduğu söylenen ve 347 yılında vefat ettiği bilinen büyük Antik Yunan filozofu. Başta Kraklus olmak üzere birçok Antik Yunan filozofundan dersler alan Platon üzerinde en büyük etki ise Sokrates yapıyor. Sokrates'in onun üzerindeki etkisini nerede görüyoruz? Bütün diyaloglarında Sokrates'in merkezi konumu bize bunu gösteriyor. Platon'un hayatındaki en büyük tecrübesi ise 30'lu yaşların başlarında ülkesinin dışına çıkması, Kuzey Afrika'yı, Mısır ve İtalya'yı ziyaret etmesidir. Burada gördüğü toplumsal ilişkiler, ticaret, değişkenlik ve kültürel aktiviteler Platon'un hayatında büyük etki yapıyor ve aslında akademik kişiliğinde oluşturan unsurları buralardan kazanıyor. Platon öğretmeni Sokrates'in aksine siyasetle hep iç içe olmuş. Bu da bazen başına işler açmıştır. Özellikle Sicilya Kralı Dionysios tarafından esir alınarak köle pazarında satılması hayatında yaşadığı en büyük talihsizliklerden bir tanesidir. Fakat bu noktada arkadaşının onu orada görerek azat etmesi de Platon açısından önemli. Yoksa bir köle olarak hayatını da tamamlayabilirdi. Şimdi Platon oradan kurtulduktan sonra akademiyi kuruyor ve akademide en büyük eserlerini yazmaya ve öğrenci yetiştirmeye başlıyor. Ve bu da aslında tarihteki ilk üniversite olarak kayıtlara geçiyor. Platon'un düşüncesinin ayrıntılarına geçmeden önce felsefesinin oluşmasında rol oynayan temel unsurlara da bakmamız lazım. Platon politik olarak güçlü, seçkin bir ailede dünyaya gelmiştir. Bu nedenle felsefesinde politikanın önemli bir yeri olduğunu söylememiz mümkün. Diğer yandan özellikle gençlik yıllarında düşüncelerinin şekillenmesinde Sokrates'in etkisini yine burada vurgulamamız lazım. Platon üzerindeki bir başka etki de Pisagor'un öğrencilerle karşılaşması ve onların matematik konusundaki görüşlerinden etkilenmesidir. Ayrıca Heraklitos ve öğrencilerinden de etkilendiği söylenmektedir. Platon tarihteki en önemli filozoflardan olan Sokrates'in talebesi, aynı şekilde Aristoteles'in de hocası. Yani bu üç kişi düşünce tarihinde en önemli konudalar ve hepsi birbirleriyle irtibatlı bir şekilde düşünce tarihini şekillendirmiş durumdalar. Platon'un eserleri diyaloglar biçiminde kaleme alınmıştır ve bu diyaloglarda karşılıklı bir anlatım söz konusudur. Burada ilk karakterler birbirlerine itiraz edebilmekte, hitabet ve mantık kurallarına göre cevaplar vermektedirler. Bundan dolayı da çok etkili bir yönteme sahiptir Platon'un yazım biçimi. Platon bundan dolayı tarihteki en anlaşılır ve en sade anlatım biçimini tercih ettiğinden olsa gerek tarih boyunca birçok filozofu ve düşünür de etkilemiştir. Platon'un İslam felsefesinde de büyük bir etki yaptığını söylemiştik. Bu noktada özellikle Farabi'nin Medinetül Fazıla adlı eserinde Platon'un etkisini de görmek mümkündür. Eserlerine baktığımız zaman 36 tane diyalog şeklinde eserinin tamamının elimizde olduğunu söylememiz bizim için büyük bir mutluluk. Bundan dolayı da felsefesi ve düşünce sistemiyle ilgili bütüncül bir çerçeve çizmemize imkan tanımaktadır. Platon'un yazın tecrübesini incelerken 3 döneme dikkat edilmesi gerektiği söylenmektedir. Bunlardan birisi erken dönem, İkincisi orta dönem, üçüncüsü geç dönem. Erken dönem diyaloglarında Platon, Sokrates ile diğer konuşmacılar arasında geçen diyaloglar vasıtasıyla bilgi ve inancın doğası, ahlak ve erdemin kaynakları üzerine sorular ortaya atar. Fakat bu diyaloglarda örneğin erdem nedir gibi kısa ve öz sorulara açık ve kesin yanıtlar verilmez. Bu diyaloglar genelde sorgulama ve düşünme çabalarının örnekli olarak karşımıza çıkar. Orta dönem diyaloglarında ise kendisine ait görüşleri yavaş yavaş dile getirmeye başladığını görüyoruz. Geç dönem eserlerinde ise Sokrates dahil hangi karakter konuşsa konuşsun Platon'un kendi görüşlerine doğru bir geçiş olduğu açık ve net bir şekilde görülmektedir. Şimdi Platon'un varlık anlayışına baktığımız zaman onun idea kavramını ve idea öğretisini bilmemiz gerekir. Platon bununla ilgili fikirlerini Parmenides diyaloğunda ele alır. Platon'a göre gerçek varlık ile maddi varlık yani oluş arasında bir fark vardır. Burada duyularımıza konu olan şeylerle İdealar dünyasındaki şeyler birbirinden mahiyet itibariyle farklıdır. İdealar dünyasındaki şeyler bilgiye konu olurken fenomenler olarak ifade ettiğimiz maddi gerçeklikteki şeyler ise doksaya yani kanaatlere konu olurlar. Bu nedenle idealar dünyasındaki varlıklar gerçek varlıklardır. Fenomenler dünyasındaki varlıklar idealar dünyasındaki gerçek varlıkların duyularımıza
konu olan basit yansımalarından ibarettir. İşte Platon'un bu varlık anlayışı onun bilgi anlayışını da şekillendirir. Platon'a göre bilginin edinilme metodunda hatırlama kavramı büyük bir öneme sahiptir. Platon, Phaedo eserinde bilmek hatırlamaktır şeklinde bir ifade kullanır. Bu sözden açıkça anlaşılan bilginin belirli formlar halinde zaten var olduğu, insanın belirli yöntemler izleyerek bilgi sahibi olmasını ise yalnızca bu bilgileri hatırlamaktan ibaret olduğu şeklindedir. Platon, algılarımıza konu olan dünya ile idealar dünyasından edilen bilgiyi birbirinden ayırır. Algılarımızdan edinilen bilgi Platon'a göre kanaatlere, doksaya işaret ederken, idealardan elde edilen bilgi epistemeye ya da gnosise karşılık gelir. Platon, bilginin ortaya çıktığı yeri akıl, kanaatın ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak ifade eder. Platon'un bilgi anlayışı ile ilgili önemli unsurlardan bir tanesi de mağara alegorisidir. Bunu da sizlerle ayrı bir videoda ele almak istiyorum arkadaşlar. Onu da ileriki tarihlerde sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu noktada karşımıza Platon'un ruh anlayışı çıkıyor. Ruh anlayışında da yine ikili bir tabiat karşımıza çıkar. Ve buna göre ruh ve beden mahiyet itibariyle birbirinden farklı iki varlık düzlemine karşılık gelir. Ve ruh ve beden birbirini etkiler. Onun dışında bedenlerinden ayrıldıktan sonra ruhların farklı bedenlere geçeceği düşüncesi, yani reenkarnasyon da tenasül olarak ifade edilen görüş de Platon'un düşünce dünyasında yerini almıştır. Platon'un ahlakla ilgili görüşlerine baktığımızda onun ahlaki kavramlara nasıl bir anlam dairesi çizdiğini daha yakından incelememiz gerekir. Bu noktadaki ilk kavram erdemdir. Erdem, Platon'da cesaret, ölçülülük, dindarlık, bilgelik ve adaletle karşını bulur. Platon'a göre erdem tüm eylemlerin yegane amacını oluşturur. Platon'un ahlak tasavvurunu anlama noktasında bir diğer kavram da haz ve mutluluk kavramlarıdır. Aslında insanların temel amacı mutluluktur. Fakat mutluluk birden elde edilen bir şey değildir ve bunun bir süreci söz konusudur. Bu sürece göre ilk başta ölçülülük, ikinci sırada güzellik, üçüncü sırada akıl, dördüncü sırada bilgi ve son noktada da haz ve mutluluk gelir. Şimdi iyilik insana önünde sonunda mutluluk getirir. Ve bu noktada da iyiliğin soyut ve yaşamın dışında bir şey olmadığını, tam tersine hayatın içerisinde insanın eylemleriyle birlikte ortaya çıkan bir durum olduğunda vurgulamamız gerekiyor. Örneğin yöneticilerin iyilikleri kendi mutluluklarını doğuracağı gibi devletin de vatandaşların da mutluluğunu temin edecektir. Platon'a göre bu noktada iyi bir insan ya da iyi bir devlette bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet olmazsa olmazdır. Ve bundan dolayı da insanlar ya da yönetim kademesinde bulunanlar istikrarlı, tutarlı ve bütüncül bir çerçeve içerisinde hareket ettikleri zaman hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak mutluluğu elde etme imkanına sahip olabileceklerdir. Platon'un estetik görüşüne baktığımız zaman farklı eserlerinde farklı şekillerde bu konuya temas edildiğini görebiliyoruz. Platon'a göre ölçü iyiliğin ve güzelliğin temelidir. İyi ya da güzel bir şey yapmak isteyen zanaatkar daha en başta neyi nasıl, hangi ölçülere göre ve hangi oranlara göre yapacağını bilmelidir. Yani burada estetik olanı belirleyen insanların yaptığı şeylerdeki ölçülü tavırlarıdır. Ya da zanaatlarında ortaya koydukları işlerde neyi nasıl yaptıklarını belli bir ölçü içerisinde ortaya koymalarıdır. Platon'a göre yaratıcı ve üretici sanat yeni nesilleri sağlıklı, uyumlu ve akla uygun bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik etmeli ve bundan dolayı da sanat eşsel bir işleve sahip olmalıdır. Şimdi burada sanatın aslında Platon tarafından insanın ruh dünyasının inceltilmesi noktasındaki etkisine vurgu yaptığını görüyoruz. Ben bugün içinde sanata, edebiyata ve felsefeye değer verildiği zaman aslında insanın kendini keşfetmesi ve diğer insanlarla olan iletişiminin de daha büyük bir şekilde gelişime sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi son olarak Platon'un siyasi düşüncesine baktığımızda onun Devlet Adamı ve Yasalar adlı eserlerine bakmamız gerekir. Özellikle Platon'un kendisinin Atina aristokrasisi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunda hatırda tutmamız lazım. Temelde siyasetle ilgili görüşleri sorunsuz işleyen adil ve erdemli bir toplumun kurulmasına matuftur. Platon aristokratik yönetimin hakim olduğu bir toplumu savunuyor temelde. Böyle bir toplum ideal düzeyde felsefeciler tarafından, yani filozof kral tarafından yönetilen bir toplumdur. Platon'a göre yönetilmek için
öncelikle toplumun yeteneğine göre sınıflandırılması gerekir. En alt düzeydeki sınıf el emeğiyle üretimde bulunan ve belirli fiziksel ihtiyaçlara cevap verecek şekildeki insanlardır. Bu insan grubu hacim itibariyle toplumun en geniş tabanını oluşturur. Bunun bir üzerinde koruyucu sınıf vardır. Bu sınıf ideal toplumu korumakla ve barışı egemen kılmakla mükelleftir. Koruyucu sınıf aynı zamanda entelektüel yönlerini de geliştirir ve bu yönleriyle toplumun kuruluşuna katkı sağlar. Platon'un burada ortaya koyduğu sınıflandırma bir kas sistemi olarak anlaşılmamalı. Çünkü eğer kişi yeteneklerini ve niteliklerini arttırırsa o zaman yönetici sınıfına da geçme imkanına sahip olacaktır. Platon burada bize ideal bir devleti ortaya koyar. Yani insanlar emeklerine, liyakatlerine göre sınıflandırırlar ve bu sınıflandırma içerisinde işlerini sistemli bir şekilde ortaya koyarlar. Eğer bilgi ve becerilerini bir üst düzeye geçirirlerse kendilerini de diğer sınıfın içerisinde bulabileceklerdir. Fakat Platon ideal devleti ele almakla bunun zıtları olan devletleri de incelemiştir. Bunlar hangi devlet türleri? Timokrasi, plutokrasi, demokrasi ve tiranlık. Bu rejimlerin her birinde akıl, erdem, ahlak, ölçülük ve bilgelik gibi ilkeler yerine farklı ilkeler yönetim şeklini ve sürecini belirler. Mesela timokraside şeref ve görev ilkelerine göre yönetilen devletler söz konusudur. Plutokrasi ise oligarşik bir yönetim biçimi olup ekonomik güce dayalı ayrıcalıkları merkeze alır. Demokrasi burada niçin olumsuz olarak nitelenir? Dikkat ederseniz Aristoteles'e de bunu söylemiştik. Mesela bugün için bizler demokrasiyi en üstün yönetim biçimi olarak uygulamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü aydınlanmış toplumların kendi kendini yönetmesi, yani bir başkaları tarafından değil, kendi kararlarını kendisi verebilen bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için de demokrasiyi merkeze alıyoruz. Ama burada Platon'un demokrasiye olumsuz yaklaşmasının sebebi burada özgürlük ve eşitlik ilkelerinin bilgelik ve fikri gelişim noktasında hazır buluşluk düzeyine sahip olmayan insanlar tarafından ele alınması nedeniyle olumsuz sonuçların çıkabileceği endişesiyle ortaya konuyor. Yani burada bizim aydınlanma döneminde demokrasideki halkın kendi kendini yönetmesi fikrindeki yaklaşımdan farklı bir bakış açısı söz konusu. Tüm toplumun aydın olması durumunda bizim istediğimiz demokrasinin gerçekleşebileceği, yani halkın erdemli insanlardan oluştuğu toplumlarda erdemli bir yönetimin kurulabileceğini belki söyleyebiliriz. Bu noktada antik Yunan düşüncesinde yine Platon'da da demokrasinin de böyle bir yaklaşma yer aldığını söyleyebiliriz. Bunun devamında ortaya çıkan tiranlık ise eşitlik ve özgürlüğün yanlış yorumlanması sebebiyle toplumda bozulma ve çürümenin ve bu bozulma ve çürümeden sonra da tek bir kişinin yönetimi ele alarak daha büyük kötülüklere sebep olabileceğini vurguluyor. Bundan dolayı Platon aydın ve yetişmiş bir grubun, filozoflardan oluşan bir grubun yönetim erkinliğinde bulundurması ve toplumu işte o el emeği, koruyucu sınıf ve filozof yönetici sınıf olarak gruplandırarak kendi içerisinde sistematize etmeye çalıştığını gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Platon'la ilgili söyleyeceğimiz bugünlük bu kadar. Ben Platon'la ilgili bu videodan sonra Platon'un mağara alegorisi ile ilgili de bir video hazırlamak istiyorum. Sizler de bu videonun altına Platon'un eserlerinde gördüğünüz önemli pasajları yorum olarak atabilirsiniz. Ya da Platon'un fikirleriyle ilgili, düşünceleriyle ilgili görüşlerinizi bu videoda yorum olarak bizlere yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize ilginiz, desteğiniz ve katkınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.